Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kahve içmeye çıkacağım ve 3 ürünle makyaj yapma challenge yapmak istedim kendi kendime ve bu anda sizinle paylaşmak istedim. Çünkü siz de bu videoları çok seviyorsunuz. Öncelikle L'Oreal'in şu teleskopik rimelini kullanacağım makyaj yaparken. Şöyle, bu ürün suya çok dayanıklı. Çok faydalı diyeceğiz. Çok faydalı, sağlıklı, kirpiklerinizin uzamasına yarıyor. Kutusu çok güzel. Kutusu çok güzel. Hepinize tavsiye ederim. Şimdi ikinci ürüne geçelim. Tamam, bunu vereceğim. Bunun kutusu böyle minimal. Daha gençler alacak bunu. Şimdi ikinci ürünse MAC Rouge. Bu üründe oldukça kalıcı. Hemen şöyle. Tamam. Şöyle güzelce sürdüm. Kimyasal yok içinde, çok faydalı bunlar. Bu ürün içinde hiçbir kimyasal yok. Oldukça doğal ürünlerden oluşuyor. Size de tavsiye ederim. Tamam. Olmadı bir daha alırız onu. Bunu al şimdi. Şimdi ise son ürüne geçtik. Bu da kaş sabitleyicimiz. Şöyle hemen hızlıca sürelim ve akşamı kaşlarımız havada, keyfimiz havada geçirelim. Her yerde bulabilirler bunları. Tamam, istersen. Bu ürünü her yerde bulabilirsiniz. Sizi öpüyorum. Ya bu olmadı gibi, böyle daha gençlere hitap edecek. Daha böyle şey yapman lazım. Ya öyle mi diyorsun? Evet. Öyle diyorsan buyur kendin yap. Hadi bakalım. Kanalıma hoş geldiniz. Maybelline New York Lash Brow'um var. Bunu göz altlarınıza sürüyorsunuz. Çok faydalı, çok güzel. Kübra'yı küstürdük. Ben de çok iyi yapabileceğimi sanmıyorum. Sanırım bir makyaj kanalı daha köşeyi dönemeden yayın hayatına son verecek. Endişelenmeyin. Bir makyaj kanalı kapanır, diğeri açılır. Ünlü düşünür Serdar Ortaç'ın da dediği gibi. Binlerce makyöz var. Şaka bir yana, ekranınızda gördüğünüz istatistikler YouTube'da en çok izlenen 10 makyaj kanalına ait. Toplamda 127 milyona yakın aboneye sahip bu kanalların milyarlarca görüntülenmesi var. Peki makyaj işte deyip geçebileceğimiz bir şey mi bu? Ki makyaj bu endüstrinin sadece bir parçası. Evet, endüstri, güzellik endüstrisi. Malum mağazaların önünde bekleyen adamlar, yüz maskeleri, parmak ucu nemlendiricileri, kaş jelleri, aşırı vitaminli kremler, makyaj yaparken tinerci olan o kız, rujlar, rimeller, saç maskeleri, aşırı parabensiz ve koruyucu içermeyen güneş kremleri, glikonik asit tonikleri, makyaj yaparak köşeyi dönenler, köşeyi dönemeyenler, güzellik standartları, estetik kaygıları, deneylerde eziyet edilen hayvanlar, milyar dolarlık reklam kampanyaları ve çok daha fazlası. Güzellik endüstrisi propagandanın bu bölümdeki konuğu olacak. Herkes hazırsa şu fondötenimi tazeleyip geliyorum. Başlıyoruz. Bahsettiğimiz bu güzellik endüstrisi çok kapsamlı bir olay olduğu için birkaç madde altında incelemenin daha anlaşılabilir olacağını düşünüyorum. 4 maddemiz var şu şekilde. Vücudumuza eklediğimiz ürünler başlığı altında makyaj malzemelerini, kişisel bakım ürünlerini ve içerdikleri maddeleri ele alacağız. Olmazsa olmazımız reklam ve pazarlama boyutundan bahsedeceğiz. Hemen ardından bütün bu çarkı çeviren ekonomiyi göreceğiz. Ve son olarak güzellik endüstrisinin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini konuşacağız. Bütün bu maddeleri önden teker teker saymak istedim çünkü göreceğiz ki bütün bu maddeler iç içe geçmiş bir biçimde hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Madde 1. Vücudumuza eklediğimiz ürünler. Birçok kişisel bakım ürününde bulunan talkum tozunu bilmemiz gerekiyor öncelikle. Pudralarda, nemlendirici kremlerde ve yüzün farklı bölgelerine uygulanan bütün makyaj malzemelerinde bulunan talk, en yumuşak minerallerden birisi. Yumuşak oluşu sebebiyle kozmetik üretiminde kolaylıkla kullanılabiliyor. Boya sanayisi, haşere öldürücü ilaç yapımı, çatı kaplamaları ve kauçuk sanayisi gibi alanlarda kullanılıyor. Amerikalı meşhur doktor Eric Berg, talkın en büyük tehlikesi emilebilir formda oluşudur diyor. Cildinizdeki yağ emerek pürüzsüz bir his veren talk, ipeksi bir doku bırakıyor. Bu ipeksi dokuyu elde etmemizi sağlayan talk, işlenirken beraberinde asbest isimli farklı bir minerali de getiriyor. Piyasadaki ürünlerin en az %20'sinde asbest bulunduğunu söyleyen Dr. Eric Berg, agresif bir tümör çeşidi olan mezotelyoma'nın bu mineralden kaynaklı ortaya çıktığını açıklıyor. Akciğeri saran zarda oluşuyormuş bu tümör. Şimdi bir dakika duralım. Önceki propaganda bölümlerimizden hatırlayanlar olacaktır. Akciğer hastalıklarına bağlı ölüm oranlarında pek çok rahatsızlığın rol oynadığını söylemiştik.
Piyasadaki ürünlerin %20'sinin bir akciğer rahatsızlığı olan mezotelyomaya sebep olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bahsettiğimiz mineraller gibi pek çok vücuda zararlı kimyasalın kozmetik ürünlerinde bulunduğunu aslında sizler zaten çok iyi biliyorsunuz. Peki bütün markaların aynı kalitede ürünler sattığını, tırnak içerisinde bizleri zehirlediklerini söylemek çok mu komplo teorisi kaçar? Marlena Stell'e kulak vereceğiz şimdi. Kendisi 15 sene boyunca kişisel bakım ve güzellik ürünleri satan, üreten fabrikalarda ve firmalarda çalışmış. Makeup Greek isimli bir makyaj markası var Marlena'nın. Makyaj endüstrisinin bilmenizi istemediği 7 şey isimli videosunda bütün markalar aynı kalitede ürünler satarak bizleri zehirliyor mu teorisine sektörün tam da içinden biri olarak cevap veriyor, dinliyoruz. That high-end and drugstore products are made at the exact same manufacturers. Yani diyor ki yüksek kaliteli veya orta segmentteki ürünler aynı imalatçıda üretiliyor. Tabii ki her firmanın kendi laboratuvarında kendine has formüllerle ürünler geliştirdiğini belirtiyor. Ama burada önemli olan nokta şu: ana bileşenler aynı tornadan çıkıyor. Bunu da anladık. Yani zararlı kimyasallar bir yerde bütün markaların ürünlerinde var. Peki farkı nedir? Trend renk pigmentlerini kullanmak, raf ömrü uzun ürünler piyasaya sürmek ve aynı ürünü farklı formlarda satışa sunarak çeşitlilik oluşturmak. Ünlü markaları ünlü yapan temel faktörler tam olarak bunlar. Güzel renkler kullanmak ve uzun ömürlü ürünler üretmek tamam da aynı şeyi farklı formlarda piyasaya sunmak nasıl oluyor? Ben göz altlarım için maske, dirseklerim için serum, yanaklarım için de ampul kullanıyorum. Nasıl aynı olabilirler ki diyorsanız ünlü kimyager Victoria Fu tam olarak da bu noktaya değiniyor. They're all water stuff. That's what we would call it. To a chemist, when we hear that, it doesn't mean much at all. And serum is probably the biggest wild card in that whole thing because yeah, that could mean a treatment or it could have really no difference to like a ampule or... Kimyasal olarak da bir farkları olmadığını anlamış olduk. Peki devasa bütçelere sahip şirketler bunu bilmiyorlar da aynı ürünü farklı türlerde üreterek boş yere kaynak mı harcıyorlar? Hayır. Yavaştan ikinci maddeye geçmiş olalım. Madde 2. Reklam ve pazarlama. Öncelikli olarak ürünler bazındaki temel farklılıkları sunuş ve bu sunuşun kalitesi ortaya çıkartıyor. Evet, kimyasalların birçoğu aynı olabilir ama biz onları görmüyoruz ki. Göz alıcı şişeler, rengarenk paletler, minimal tasarımlar, trendlere uygun renk ve slogan seçimleri, afişlerdeki tanıdık simalar. Biz bunları görüyoruz ve hepsinin birer pazarlama tekniği olduğunu hepimiz biliyoruz. Mesela Hollywood filmlerinde gördüğümüz güzel ya da yakışıklı karakterlerin çoğunlukla aşırı beyaz tenli olmamalarının bir etkisi var güzellik sektörüne. Tone Up Cream denilen cilt tonunu koyulaştıran kremler en çok Asya ülkelerinde satılıyor. Çünkü Asyalıların aşırı beyaz tenleri Hollywood'un pazarladığı güzele uymuyor. Bu da aslında senelerdir duyduğumuz bir şey değil mi? Önce bir yerlerde güzelliğin standartları belirleniyor. Sonra bütün kanallardan o güzellik standartları empoze ediliyor. Kimi zamanlar kumral ve kemikli bir yüze sahip olanlar toplum tarafından ikinci sınıf vatandaş muamelesi görürken günümüzde vasatın altı olarak nitelendirilebilecek İkinci Katarina uğruna nice prensler can verebiliyordu kimi zamanlar. Güzellik endüstrisinin asıl mevzusu günümüzde dönüyor zaten. Sosyal medya etkisi ya da influencer savaşları. Hakemli bilimsel dergi Journal of Business Research'te yayımlanan makale şöyle söylüyor. Sosyal medyadaki vloggerlara karşı yakınlık konusu değerlendirildiğinde ise bireylerin bazı vloggerları yakın görmesinin nedeninin sosyal çekicilik olduğu görülmüştür. Bireyler izlediği ve takip ettiği vloggerla pozitif bir bağ kuruyorsa bunun nedeni takip ettiği kişiyi fiziksel ve sosyal yönlerden beğenmesi ve çekici bulmasıdır. Dev markaların küçük kitlelere ulaşabilen influencerlarla işbirliği yapmalarının temelinde de bu yatıyor. Samimi ve kendinize yakın bulduğumuz, etkilendiğimiz kişilerin elinden bize ürün satıyorlar. Ürün satmakla kalmıyorlar, erişilen hesap kullanıcılarının yaş aralığı, konumları gibi bilgileri alarak pazarlama stratejilerine yeni veriler sağlıyorlar. Bizim bu etkilenme, influenslanma sürecimiz sizce güzellik endüstrisinin devlerine kaça patlıyor? Madde 3. Ekonomi. Ekranınızda 2004'ten bu yana kozmetik sektörünün yıllık büyüme oranlarını görüyorsunuz. 2020 yılına kadar pozitif ivmeyle hareket eden sektör, pandeminin patlak verdiği o yılda küçülmeye gitmiş. Fabrikaların çalışmaz hale gelmesi, maske kullanımına bağlı olarak yüze uygulanan ürünlere talebin azalması,
kargolamada karşılaşılan engeller 2020 yılını güzellik endüstrisine zehir etmiş. Hiç şaşırtmayacaktır ki pandeminin etkilerinin azaldığı ve maskelerden kurtulduğumuz 2021 senesi kozmetik tarihinin rekor artışına ev sahipliği yaparak durumu toparlıyor. Peki maskeleri çıkartmamızla güzellik endüstrisinin bağlantısı nedir? Geldik son ve en can alıcı maddeye. Madde 4. Psikoloji. Şu ana kadar bahsetmeye çalıştığım ve bahsedemediğim birçok dişlisiyle beraber güzellik endüstrisinin çarkı temelde bir şeyle besleniyor. İhtiyaç duymak. Güzelliğe ihtiyaç duymak için sizde olmadığını ikna edilmeniz gerekiyor. Bunun için yapılan ilk şey kendinize olan güveninizi almaları. Medyanın her kanalını kullanarak, modayı ve trendleri şekillendirerek öncelikli olarak yetersiz veya fazlalıkları olan bireyler olduğumuza ikna ediliyoruz. Doğal halimiz, aynada gördüğümüz, bize estetikten uzak görünmeye başlıyor ve güzellik endüstrisinin ağında debelenmeye başlıyoruz. Aynı makyajı yaparak, aynı popüler cilt bakım ürünlerini kullanarak herkes benzersiz bir güzelliğe davet ediliyor. Trendleri takip ederek hep beraber en güzel olmamızı istiyorlar. Bunların hepsi iyi niyetlerinden. Unutulan bir nokta var. Kendisine yabancılaştırılan biri ne kadar güzel hissedebilir? Maddeleri tamamlayıp videonun sonuna gelirken keskin bir karar alıp hayatımızın her yerine nüfuz etmiş bu endüstriyi elinizin tersiyle itmenizi beklemiyorum. Ama şunu bilmek lazım. Hüsnü Yusuf'u Hüsnü Yusuf yapan derinlikti diyor. Yani Yusuf'u güzel yapan şey derinliğiydi. Yüzlerce liralık eyelinerla çevrelenen ya da pahalı gözlüklerle ortaya çıkarılan gözler boş bakıyorsa pek de anlamı kalmıyor. Siyah noktalarınızı yok eden maskeniz cildinizi pürüzsüz bir hale getirirken bir yandan da zehirliyorsa çok da soft bir çözüm gibi gelmiyor. Harcanan paralar, kalıplaştırılan algılar diyerek başa sarmayacağım. Siz yine de bir düşünün. Kime göre güzel, neye göre endüstri? Propaganda bitti, hoşça kalın. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kahve içmeye çıkacağım ve 3 ürünle makyaj yapma challenge yapmak istedim kendi kendime ve bu anda sizinle paylaşmak istedim. Çünkü siz de bu videoları çok seviyorsunuz. Öncelikle L'Oreal'in şu teleskopik rimelini kullanacağım makyaj yaparken.